TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz. Hoş geldiniz İlyas Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gerçekten bu otoimmün hastalıklar deyince pek çok kişi ne olduğunu bilmiyor. Evet. Otoimmün hastalıklar aslında hakikaten kişinin kendi vücudunun kendine açtığı bir savaş. Evet. Pek çok hastalığın da sebeplerinden birisi. Özellikle dermatolojik hastalıkların olsun, bu kas eklem sistemi hastalıkları, diyabet gibi bir otoimmün hastalıkları, evet. değil mi hocam? Evet. Peki otoimmün hastalıklarda nasıl bir beslenme ve egzersiz planı öneriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bu tip hastalara da nasıl yaklaşıyorsunuz? Burada biraz aslında teknik bilgiler vereceğim. Aslında bunun çıkış noktası benim kendi yaşadığım rahatsızlıklardan geliyor. Bundan yıllar önce kendi yaşadığım rahatsızlıklarda ya bunu nasıl çözebilirim diye baktığımda uzun yıllar özellikle mesela benim yaşadığım bağırsak rahatsızlığında sebebini araştırdım. Burada hemen bir kısa bilgi vereyim. Yani ben beslenme ve egzersiz koçu olarak kullanıyorum ünvanımı ama benim temelimde kimyagerlik var. Neticede ben biyokimya ile uğraşıyorum. Burada dönüp baktığım zaman araştırmalarımda bağırsak florasının ve bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorduk ama çok daha derinlemesine araştırma fırsatım oldu. Özellikle insanın kendinde de böyle bir sıkıntı olunca daha çok ilgisini çekiyor. Sonrasında uzun yıllar bunu araştırdığımda bağırsak florasına olumsuz etki eden protein yapılarını keşfettim. Ben geleneksel tıbba karşı değilim. Geleneksel tıp zaten kişinin mevcut halini korumadığını varsayarak müdahale eder. Yani ilaçla tedavi ya da cerrahi müdahaleler bunlar kişinin mevcut halini değiştirmediğini ve en son noktada yapılması gerekendir. O yüzden ben geleneksel tıbbı her zaman bir kenara koyarım. Fakat diğer tarafta yapılabilecek bir şey varsa bu artık beslenmeyle ve hayat tarzıyla yapılabileceğini keşfettim. Bu protein yapılarını bulduğumda bunları şöyle hemen en başta gluten, daha sonrasında kazein ve lektin olmak üzere 3 proteini özellikle çok etkili olduğunu gördüm. Tek başlarına mı yan yana geldiklerinde mi hocam? Tek başlarında ve özellikle üçünü birden yüksek yoğunlukta tükettiğimizde bağışıklıkta ciddi derecede olumsuz etkilerini keşfettim. Yani, gluten ekmekte var, kazein süt ürünlerinde var. Lektin de kuru baklagiller. Özellikle bazı sebzelerde daha düşük miktarda işte kabak, patlıcan, domateste de var ama daha düşük miktarda. Fakat özellikle kuru baklagillerde ciddi miktarda var. Şimdi biz toplum olarak ne yiyeceğiz? Ya da dünya genelinde tabii ne yiyeceğimizi anlatacağım. Ya da dünya genelinde yani baktığımızda süt ürünleri bize yani biz çok tüketiyoruz bunu. Tahıl ürünleri çok tüketiliyor. Baklagiller çok tüketiliyor. Hatta okullarda hala öğretiliyor. Hala sanırım ilkokulda şu anda başlıyor. Besin piramidi vardır. Besin piramidinin en altında yani en çok tüketmemiz gereken kısımda tahıl grubu yer alır. Yani makarnalar, işte ekmekler. Ekmek bu arada siyezden tutun hani aklınıza gelebilecek hangi buğday varsa hepsinde gluten var. Yani gluten yapışkan bir proteindir. Ve bu yapışkan proteinin bağırsak florasında biz orayı koyun postu gibi düşünebiliriz. Orada bakterilerin yaşaması için bir yapı var. Arasında o koyun postu diyebileceğimiz floranın arasında bakteriler yaşar. Ve biz bu yapışkan proteinleri tükettiğimizde oradaki florayı bozmuş oluruz ve bakterilerin doğru çalışmamasına sebebiyet veririz. Bu da hepimizin aslında duymuş olduğu geçirgen bağırsağa sebebiyet verir. Şimdi bu işin bir noktası, yani otoimmün rahatsızlıklar dediğimizde bu işin bir noktası, yani otoimmün rahatsızlıklarda vücut kendi kendine antikor üretmesi demek. Kısaca vücut kendi kendine savaş açıyor. Yani bir vücudun, bir mekanizmanın kendi kendine savaş açması çok normal bir şey değil. İşte bunu sağlayan şey bu. Birincisi geçirgen bağırsak. İkincisi de mesela örneğin gluteni anlatayım. Glutenin bu tarz
organlarda, mesela işte pankreasta tip 1 diyabet diyebiliriz. Tip 1 diyabet otoimmün bir rahatsızlıktır. Pankreasta etkileşime girerek orada da kendi kendine saldırmasını arttırabiliyor. Özellikle tiroidde daha fazla oluyor. Kendi kendine saldırmasını arttırabiliyor. Bu da bizim hasta olmamıza sebebiyet veriyor. Yani aslında mantık bu. Geleneksel tıpta hocalarımız tabii ki yani buna yapılabilecek bir şey yok. Böyle bir hasta geldiğinde yani insülin kullanması gerekiyorsa insülin kullanacak. Ama ben şurada bir örnek üzerinden gideyim. Mesela benim en sonki bir danışanımdan bahsedeyim. 74 yaşında bir kadın danışanım. 20 ünite insülin kullanıyordu biz başladığımızda. Bir sene içerisinde bu söylediğim protein yapılarını bertaraf ederek beslendirdiğimde ve ona uygun egzersiz demeyeyim, daha çok yürüyüş odaklı bir yaşam tarzıyla bir yılın sonunda tabii ki doktoruyla beraber insülin kesildi. Yani doktorunun kontrolünde insülin kesildi. Demek ki bu mümkün yani. 74 yaşında bir kadın bile bir sene sonunda insülini tamamen bırakabiliyor. Yani biz bunu ömrümüzün sonuna kadar kullanacağız diye bir şey yok. Böyle bir olay yok. Yaşadığı, nefes aldığı sürece insan her şey düzelebilir. Yeter ki doğru şeyleri yapalım. Evet. Yani. İnanarak ve doğru şeyleri yapalım. Evet. Peki hocam bu hastalarda durum hepsinde aynı mıdır? Nasıl teşhis konur? Ne şikayetleri vardır? Şimdi şöyle, yani bana teşhisi konulmuş olarak, yani bir doktorun, bir hekimin teşhis koyup gelmesi gerekiyor. Ondan sonrasında işte nasıl bir yaşam tarzımız olabilir? Biz buraya beslenme, egzersiz ve pozitif yaşam tarzını hepsini birleştirirsek acaba nasıl bir sonuç alabiliriz? Çünkü benim yapabileceğim müdahale ancak bu olur. Gene örneği şundan gideyim. Tip 1 diyabette mesela özellikle günümüzde şu anda çok fazla, hatta çok daha kötü bir şey söyleyeyim. 19-20'li yaşlarda çok ciddi görülüyor. Çok ciddi görülmesinin sebebi bizim küçük yaşta çocukları daha bebekken o işte mamalarda, efendime söyleyeyim, yani bebe bisküvileri vesaire bu tarz şeyleri bu tarz şeylerle beslendirmeye çalışmamız. Hem yüksek glisemik indeks, yani çok karbonhidrat odaklı. Muhallebi verirler çocuğa hocam falan. Hani geçiş aşamasında. Tabii. Yani o bebe bisküvileri dışarıdan satın alınanlar. Sütü biraz önce bana kuliste söylemiştiniz. Onu da söylerseniz çok seviniriz. Tamam, onu da anlatacağım. Bakın mesela bir muhallebiyi alalım ele. Muhallebinin hem glisemik indeksi yüksek, yani kan şekerini arttırma hızı yüksek, hem içerisinde kazein var, hem içerisinde yani şeker var. Böyle bir gluten var, un var yani. Pirinç var, nişasta bazlı şeker. Nişasta da var. Nişasta var. Yani onu atladım. Yok Nişasta ya. bazlı şeker var yani her şeyden öte. Böyle bir şeyi vücudumuza soktuğumuz zaman bu çocukların hasta olma olasılığı çok yüksek ve biz istatistiksel olarak baktığımızda 1900'lü yılların başında otoimmün rahatsızlıklar, diyabet oranları çok düşükken şu anda inanılmaz bir yükseliş hızıyla devam ediyor. Bu da demek oluyor ki bir yerlerde yanlışlık var. Yani bir yerde bir yanlışlık var. O zaman biz bu yanlış bildiğimiz şeyler var. Biz çocuğa hiç mi süt içirmeyeceğiz? Çocuk süt içecek ama anne sütünden kesildikten sonra ben bir inek sütünün çocuğa içirilmesine karşıyım. Yani bu benim tabii kendi düşüncem. Normal alışkanlık anlamında demek istiyor Fatih hocam. Ya aslında İlyas hocam aslında. şöyle bir şey var. Geçmişte mesela insanlar bu bilgilere haiz değillerdi. Evet. Ama organik besleniyorlardı. Teknolojiyle beraber beslenme modelimiz değişti. Arttı, bilgilerimiz de arttı. Evet. Fakat bir o kadar da daha çok hastalanıyoruz. Bu bir tezat değil mi? Yani tezat işte bu tezatta bir şey söz var. konusu. İşte ben onu anlatmaya O çalışıyorum. süt bile İlyas hocamla konuştuğumuzda hocam yine bir paketli bir gıda. Yine içinde bilmiyoruz. Baktığınızda bebe bisküvisi dediğinizde yine bir paketli gıda. Baktığınızda onun için çok seçici olmak lazım. Ben inek sütüyle ilgili şöyle bir şey anlatayım. lütfen. Yani inek sütü en basitinden ineğin yemiş olduğu şey, yani yemi
samanla besleniyor. Ya da küspeyle besleniyor. Ya bir defa ineğin yemiş olduğu şey genetiği değiştirilmiş bir organizma yiyor. Buradan ineğin kendi biyolojik yapısı da değişiyor. Bir defa bu cepte. Diğer tarafta hayvanın üzerindeki antibiyotik oranı, neticede o hayvanın bir yani Tarım Bakanlığı'nın izin vermiş olduğu bir antibiyotik oranı var hayvanda. Şimdi bu hayvandaki antibiyotik de sütten gene bize geçiyor. Bu antibiyotik bizim bağırsak floramızı bozuyor. Biz eğer çocuğa bu kadar fazla süt içirirsek bağırsak floramızı hem oradan bozarız hem de ineğin süt proteinindeki kazeindeki yapıdan dolayı da biz florayı bozarız. İşte bunların hepsi otoimmün rahatsızlıklara sebebiyet veren Probiyotikler hakkında proteinler. ne düşünüyorsunuz hocam? Artık yoğurdumuzu evde yaparken de probiyotik kullanıyoruz. Daha çok probiyotikle tek probiyotik içecekler de var artık. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Probiyotik kesinlikle eğer ki ihtiyacımız varsa kullanılması gerekiyor. Hatta dönem dönem kesinlikle kullanılması Yine o gerekiyor. bağırsak floramız için çok sağlıklı derler. Kesinlikle. Yani bizim o bakterilerin sayısını ve sağlığını arttırmaya ihtiyacımız var. Çok teşekkürler hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Yine sağlık dolu bilgilerdi bizler için. Bugün bizlerle beslenme ve egzersiz koçu İlyas Gündüz beraberdi ve bizlere çok güzel bilgiler verdi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.